Dört kıtanın bilinmeyen yaratıkları. Kuzey Amerika, Çin, Avustralya, Afrika, Sibirya stepleri ve Amazon ormanlarında ne insan ne de hayvan olan esrarengiz yaratıklar dolaşıyor. Sanki insanoğlu geniş ormanlık ve dağlık bölgeleri bunlara bırakmış. Ne onlar insanların arasına karışıyor ne de insanlar onları yakalayabiliyor. Avrupa dışında dünyanın dört kıtasında hala balta girmemiş ormanlar, insan ayağı değmemiş dağlık bölgeler var. İnsanoğlu gözünü uzaya dikmiş yıldızları, kara delikleri takip ederken buralarda olup bitenden habersiz. Keşfedilmemiş her yerde insan hayvan karışımı acayip yaratıklardan bulunabiliyor. Bulunmaktadır da. Ortada yığınlarca olay, tanık ve çok çarpıcı araştırma sonuçları var. Ormanda yaşayan vahşi adamlara, yarı insan yarı hayvan yaratıklara halk masallarında sık sık rastlanır. Asırlar boyu bu yaratıkların uzak geçmişte yaşamış oldukları düşünüldü. Bazıları da bunların tamamıyla hayal ürünü olduklarını ileri sürdü. Fakat yaşanan olaylar gösterdi ki bunlar sadece masallarda değil, gerçek hayatta da yer alıyor. İnsanların ayak basmayı pek arzulamadığı hemen her yere sahip çıkıyorlar. Kanada'da yerliler gördükleri insan hayvan karışımı yaratıklara Sasquatch yani koca ayak adını taktılar. Koca ayak adı çok tuttu. Gazeteler, dergiler ve kitaplarda bu ad yer aldı. Birbirinden uzak bölgelerde ve kıtalarda kullanılmaya başlandı. 1967 yılında Roger Patterson adındaki avcı Kuzey Kaliforniya, Bluff Creek bölgesinin ormanlarında 15 milimetrelik kamerasıyla 9 metre uzunluğunda titrek bir film çekmiştir. Video ile yapılan araştırmalar yürüyen canlının boyunun 2 metre 40 santim olduğunu ve kafatası incelendiğinde böyle bir kafa kostümünün giyilemez olduğu ispatlanmıştır. Çünkü çekilen videodaki cismin kafasının üst kısmı basıktır ve normal bir insan böyle bir başlığı giydiğinde göz kısmı insanınkiyle uyuşmamaktadır. Ayrıca yürüyen canlının dizleri de incelendiğinde aynı boyda olabilecek bir insanın diz kapaklarının yüksekliğinin videodakinden yaklaşık 20 santim daha yukarıda olduğu görülmektedir. 1967 yılındaki kostümler sert, üst üste dikilmiş kumaşlardan yapılırdı. Videoda rüzgarda uçuşan tüyler de gözükmektedir. Bütün bu veriler eşliğinde filmin sahte olduğu kanıtlanmamıştır. Bu yaratıklara takılan bir başka ad da Yeti'dir. Asya'nın ulaşılması zor, Himalaya dağlarında dolaştığı görülen yaratıklara Yeti denmektedir. Oralarda yaşayanlar Yetilerin varlığına alışmış gibiler. Bu yaratıklarla birçok defa karşılaştıkları halde yetkililere durumu bildirmek gereğini bile duymuyorlar. 1974 yılında Himalaya dağlarında anlaşılmaz bir olay oldu. Bu olay sonradan büyük heyecan yarattı. Dağın 4250 metre yüksekliğinde yalnız başına bir koyun sürüsünü otlatan Nepalli bir kız aniden bir yetiyle karşılaştı. Yeti kızın üzerine saldırdı. Yaratık baştan aşağı siyah kıllarla kaplıydı ve insan maymun karışımı bir görüntüsü vardı. Çok garip bir şey oldu. Kız kendinden kat kat güçlü olan bu yaratıkla mücadele ederek kurtuldu. Yaratık acayip sesler çıkartarak ormana doğru kaçtı ve gözden kayboldu. Bu olay uzun süre tartışıldı. Bazıları Yeti'nin amacının kızla ilişki kurmak olduğunu ileri sürdü. Bu görüşte olanlar durumun çok tehlikeli olduğunu, önlem alınmadığı takdirde Yetilerin dağ köylerinden kızları kaçıracaklarını söylediler. Bir başka olay 1920'lerde Sovyetler Birliği'nde geçti. Doğu Sibirya'da Yakutlar bölgesinde köylüler üzüm topluyorlardı. Birden bağın içinde insan hayvan karışımı bir yaratık gördüler. Onu yakalamak istediler fakat ellerinden kaçırdılar. Sonradan bu olay üzerinde hazırlanan raporda köylülerden biri şöyle diyordu. O da bizim gibi küçük üzümlerden topluyordu. Bunları iki eliyle ağzına tıkıyordu. Bizi görünce ayağa kalktı ve boyu tam olarak görüldü. Çok uzun ve inceydi. 2 metrenin üstündeydi. Ayakları çıplaktı. Üzerindeki deri sanki bir geyik derisiydi. Uzun kolları
fırça gibi taranmış saçları vardı. Yüzü aşağı yukarı bir insanınki kadardı. Gözlerinin üzerinde küçük, alnı öne doğru çıkıktı. Çenesi bir insanınkinden daha büyük ve genişti. Biraz uzun olması dışında insana çok benziyordu. Çok hızlı koşuyordu ve her 3 adımda bir sıçrıyordu. Başka yerlerde de benzer olaylar görüldü. Başka yerlerde de benzer olaylar görülmesi üzerine Sovyet yetkili makamları bu yaratıklara Çuçuna adını taktılar. Çuçuna, Rusça'da kimsesiz demekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ndeki ilk Çuçuna olayı 1946 yılında Muhammed Tamakov'un başından geçti. Tamakov, Getmiş'te büyük bir çiftliğin müdürüydü. Avlanmaya çıktığı bir gün insana benzeyen çok acayip küçük bir yaratığa rastladı. Yaratık kıllarla kaplıydı. Koşarken 4 ayağı üzerinde koşuyor ama durduğunda arka ayakları üzerine kalkıyordu. Tomakov onu kıskıvrak yakaladı, bir dağ kulübesine kapadı. İp bulmak üzere çiftliğe döndü. Kulübeye döndüğünde kapı açıktı ve yaratık yoktu. Sovyetler Birliği'nde acayip yaratıklarla ilgili olayların arkası kesilmedi. Hayvan bilimci Dr. Ginny Kaufman 1955 yılında Kafkas Dağları'nda bir araştırma gezisi yaptı. 4000'e yakın kişiyle görüştü. Özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde çok sayıda Çuçuna'nın yaşadığını tespit etti. 1960 yılında yine Sovyetler Birliği'nde Obi Nehri yakınlarında avlanan Sibiryalı bir avcının başından çok ilginç bir olay geçti. Bir av dönüşüydü ve havada iyice kararmıştı. Köpekler aniden hırlamaya başladılar. Bu çok yakında bir tehlike olduğunun işaretiydi. Sibiryalı avcı derhal tüfeğine sarıldı. Feneriyle etrafı taradı. Ağaçların arasında koyu renk kıllarla kaplı vahşi adamlar gördü. Bunların kolları uzundu ve en önemlisi gözlerinin rengi koyu kırmızıydı. Bir an tereddüt ettikten sonra hepsi birden ormanın içine kaçtılar ve gözden kayboldular. Sovyetler Birliği'nin güney sınırındaki Pamir Dağları, insan-hayvan karışımı yaratıkların görüldüğü yerlerden biridir. Bu dağlar Himalayaların kuzeydoğu uzantısıdır. 1979 yazında bir Sovyet gezgin grubu burada 34 santim uzunluğunda ayak izleri buldu. İzlerin parmak kısmındaki genişliği ise 16,5 santimdi. Konuyu inceleyen uzmanlar hiçbir hayvanın bu büyüklükte ayağa sahip olmadığını söylediler. Bu izlerin de gizemi tam olarak çözülemedi. Kayıtlara geçen ve açıklanamayan pek çok yakın temas durumu olduğu gibi bundan daha şiddetli ve ölümcül karşılaşmalar olduğu da bilinmekte. Örneğin çözümlenemeyen olaylar içinde belki de en ünlüsü olan Dyatlov geçidi vakalarındaki teoriler içinde yine bu tür bir varlık bulunmaktadır. Söz konusu dosya 1990 yılında tekrar açıldı ve olayla ilgili toplanan bütün deliller kamuoyu ile paylaşıldı. Bu deliller arasında ise kurbanların çektiği bir fotoğraf dikkat çekti. Olayla ilgili fotoğrafta ne olduğu belirlenemeyen bir yeti veya popüler tabirle koca ayağa benzetilen bir yaratık görülüyordu. Resmin orijinal olduğu tespit edilirken kayakçıların katillerini fotoğrafını çekmiş olduğuna dair pek çok iddiada ortaya atıldı. Bugün bu fotoğraf Rus yetisinin gerçekten yaşadığına dair en güçlü kanıt olarak hala yerini koruyor. Dağcıların hayatını kaybettiği ayda Rus hükümetinin desteği ile sürdürülen gizemli kar adamının bulunmasına dair araştırmaların da hiçbir sonuç rapor edilmeden bitirilmiş olması da bu iddiaları güçlendiriyor. İnsan-hayvan karışımı yaratıkların rastlandığı ülkelerden biri de Çin'dir. Orada bu yaratıklara yeti denir. Çin'de çok sayıda yeti olduğu biliniyor olmasına rağmen kayıtlara geçen olay sayısı azdır. Çünkü Çin yetkili makamları uzun yıllar yeti olaylarına ilgisiz kaldılar. Tabii ki Shanxi eyaleti Komün Başkanı Peng Gensheng'in başından da böyle bir olay geçene kadar. Peng Gensheng 1977 Haziran'ında Taibai dağlarında odun kesiyordu. Birden kıllı bir adam gördü, sonradan olayı şöyle anlattı. Yaratık iyice yanıma geldi. Çok korktum. Sırtımı bir kayaya vererek geriye doğru çekilmeye başladım.
Kıllı adam 2,5 metre kadar yakınıma geldi. Bir an durakladıktan sonra 1 metre daha yaklaştı. Baltamı kaldırdım. Eğer biraz daha yaklaşırsa üzerine saldıracaktım. Uzun bir süre birbirimize baktık. Sonra yerden bir taş aldım, yaratığa fırlattım. Göğsüne çarptı. Birkaç kere bağırdı. Sol eliyle taşın çarptığı yeri ovuşturdu. Bana bakarak ağır ağır uzaklaştı. Bir süre bir ağaca yaslandı. Ardından ormanın içine girerek kayboldu. Boyu yaklaşık 2,5 metreydi. Eğik bir alnı, çukura kaçan siyah gözleri vardı. Çenesi çıkıntılı, ön dişleri ise çok büyüktü. Koyu kahverengi uzun saçları omuzlarına düşmüştü. Vücudu ve yüzü kıllarla kaplıydı. Elleri dizlerine kadar uzanıyordu. Çin Bilimler Akademisi, Pang Gengsheng'in başından geçen olayı araştırdı fakat kıllı adamın sırrı çözülemedi. 1970 yılında Japonya'da Hiroşima yakınında Hiba Dağı'nda inanılmaz bir olay oldu. Bu bölgede yaşayan Japon köylüleri daha önceden hiç görmedikleri bir yaratık gördüler. İnsan-hayvan karışımı olan bu yaratığa Hibagon yani Hiba yaratığı adını verdiler. Japonya dünyada nüfusu en sık olan ülkelerden biriydi. İnsan ayağı basmamış yeri hemen hemen hiç yoktu. Hibagonlar nereden gelmişlerdi? Bunlar önceden beri varsa şimdiye kadar nasıl gizlenmişlerdi? Japonya'da bir başka olay da çiftçi Albert Kubo'nun başından geçti. Kubo 1974 yılında bir gün pirinç tarlasında gübreleme yapıyordu. Birden 1,5 metre boyunda kocaman gözlü ve pis kokulu bir yaratık gördü. Kubo olayı şöyle anlattı. Taş kesilmiştim. Beni asıl etkileyen kokuydu. Sanki bu yaratık bir pislik çukurundan yıkanmıştı ya da üzerine inek gübresi sürmüştü. Kokudan bayılacak hale geldim. Kendimi toplar toplamaz eve doğru koştum. Bir daha dönüp arkama bakmadım. Avustralya kıtası uçsuz bucaksız ormanlarıyla dünyada insan hayvanlara en çok sahip olan kıta olarak kabul edilir. Fakat bunu kanıtlamak mümkün değildir. Çünkü burada henüz insanların girmediği binlerce kilometrelik alanlar vardır. Avustralya yerlileri bu bölgedeki yaratıklara Yowie adını taktılar. 18. yüzyıl sonlarından beri özellikle Güney Galler'de ve Queensland'da yeni kurulan yerleşim merkezi yakınında pek çok Yowie görüldü. Kayıtlara geçen ilk olayın tarihi 3 Ekim 1894'tür. Bu tarihte yeni Güney Galler'de Snowball'da yaşanan Johnny adında bir çocuk evinden postaneye gidiyordu. Karşısına uzun kıllarla kaplı bir yaratık çıktı. Küçük Johnny çok şaşırdı. Bütün gücüyle açık araziye doğru koşmaya başladı. Koşarken ayağı bir kütüğe çarptı ve yere düştü. Korkuyla yaratığın durduğu yere baktı. Onun hala orada olduğunu fark etti. Yaratığın boyu 1,80 metre kadardı ve oldukça yapılıydı. Johnny kendini toplar toplamaz ayağa kalktı ve kaçmaya devam etti. 1903 yılında yine Güney Galler'de Brindle bölgesinde kamp yapan iki kardeşin başından garip bir Yowie olayı geçti. Joseph ve William Webb kardeşler bir sabah çevreyi incelemek için bir gezi düzenlediler. Birden gırtlaktan gelen derin böğürme sesi ve başka gürültüler duydular. Etrafta bir olay olduğunu anladılar. Fakat sonra Joseph Webb olayı şöyle anlattı. Çalıların arasında bir şeyler olduğu belliydi. Önce dik yürüyen bir yaratığın kıllarla kaplı kafası ve omuzlarını gördük. Kafası sanki omuzların arasına sıkışmıştı. Alçak çalıların arasından geçti. Ona "Kimsin, konuş yoksa ateş edeceğiz" diye bağırdık. Ağzından anlaşılabilir bir söz çıkmadı. Gırtlaktan gelen böğürmeler işittik. Üzerine doğru bir iki el ateş ettik. Yaratığın isabet alıp almadığını anlayamadık. Silah sesi duyduğu kesindi. Çünkü derhal arkasını döndü ve kaçtı. Belki de ona kurşun işlemiyordu. 1970'li yıllara gelindiğinde Avustralya'da Yowie konusu artık ciddiye alınıyordu. Araştırmacı Rex Gilroy 3000'den fazla olayla ilgili bilgi topladı. 1978 yılında beklenmedik bir olay oldu. 2 metre 10 santim boyunda bir Yowie yerleşme merkezinin çok yakınına kadar geldi. Olay Queensland'daki Springbrook bölgesinde geçti.
Milli Park'ta temizlik görevlisi yapan işçilerden biri Yovi'yi gördü ve olayı şöyle anlattı. Ağaçların arasından bir hırıltı duydum. Sesin geldiği yere doğru gittim. 4 metre kadar ileride siyah, kıllı bir yaratık gördüm. Yüzü siyah ve parlaktı. Gözleri kedi gözü gibi sarıydı. Ağız yerinde ise bir delik vardı. Birden bir süre bana baktı, ben de ona baktım. Birden onun bulunduğu taraftan çok kötü bir koku geldi. O sırada yaratık koşarak kayboldu. Afrika, insan-hayvan karışımı yaratıkların en az rastlandığı kıtadır. Ya da öyle sanılmaktadır. Afrika ile ilgilenen batılı araştırmacılar, yerliler ve yaşamlarıyla ilgili o kadar ilginç olaylara rastlıyor ki, böyle yaratıkları araştırmaya ne yazık ki sıra gelmiyor. Peki, koca ayaklarla ilgili olasılıklar nedir? İnsan-hayvan karışımı yaratıkların bir kısmı yalan olabilir. Eğlenmek veya turistik amaçlarla çıkarılmış söylentiler olabilirler. Ya da insanların zor ve aldatıcı koşullar altında normal hayvanları tanımayarak yanlış izlenimlere kapılmaları da olabilir. Ya da gözlem yapan insanların hayal görmeleri de mümkün. Yine yaratıkların dev bir maymun türüne ait olmaları veya tarih öncesinde yaşadığı düşünülen insan-maymun arası canlıların günümüze kadar gelmiş torunları olması da muhtemel. Belki de geçmişte yeryüzüne gelip bir şekilde deney yapmış olabilecek uzaylıların bir ürünü de olabilir. Ya da Pleistosen çağında yaşadıktan sonra yok olmuş, Neandertal insanların Homo sapiens'in hafızalarına kazılmış folklorik mirası da olabilirler. Rick, I'm going back to the camp. Video Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Wendigo'dan bahsedeceğiz. Yani Kızılderili efsanesinde ve mitolojisinde geçen yamyam canavar. Gezegendeki her kültür benzersiz gelenekler ve mitolojilerle özdeşir. Örneğin İskoçya'da dağ bölgelerindeki insanlar efsanevi çığlık atan Banshee efsanesine sahiptir. Avustralya'nın yerli kabileleri Warrigal'ın hikayelerini paylaşır. Yine Amerika'da orijinal kuzey sakinleri olan Alkoinsler ve diğer Kızılderililer yamyam canavar Wendigo'yu anlatır. Algonquin efsanesi kabus gibi yaratığı, çıkıntılı kemikleri, çıkıntılı mahmuzları üzerinde bir lateks gibi sıkı bir şekilde gerilmiş, soluk küllü bir renge sahip bir cilde sahip olduğunu anlatır. Kötülüklerle kara kara düşünen ve şeytani, camsı gözleri çökük siyah yuvalarından sanki bir ayının gözünü anımsatmaktadır. Canavar ormanın zifiri karanlığında 15 fitlik bir yükseklikten avını takip ederken etinden çürük ve taze, metalik bir kan gibi zehirli bir iç organ kokusu sızar. Bu rahatsız edici görüntüyü çoğunlukla bu mitolojik varlıkla karşılaştığını söyleyen kişilerin çoğunun anlattığı duruma göre nakşedilmiştir. Ve nedense bu yüzleşen kişilerin de daha sonra çok yaşamadığı ve lanetli bir şekilde öldüğü anlatılmaktadır. Peki nedir Wendigo? Wendigo eski Kuzey Amerika efsanesinde canavar, yamyamlık veya kara büyünün bir yan ürünü olarak tanımlanabilen efsanevi bir varlıktır. Bazı efsane varyasyonlarında insanlar sadece onunla temasa geçtikten sonra bir Wendigo olarak, yani bir alternatif olarak yaratık onları bir rüyada da ele geçirebilir. Ve canavar ev sahibinin kontrolünü ele geçirdikten sonra
daha sonra o kişinin kimliğine bürünür. Yine Kuzey Amerikalı Anishinaabe Kızılderililerinin insan eti yiyen bir kişinin Wendigo'ya dönüştüğüne inanılır. Bu mitolojik karakter insan eti yemediği zaman açlığı yosunla giderir ve tek başına yolculuk eden gezginleri de takip ettiği söylenir. Kalbinin buzdan olduğu, onu tek öldürme yolunun da bu buzdan kalbini eritmek olduğu söylenmektedir. Nasıl bir görünüşe sahip olduğu konusunda az önce de söylediğim gibi farklı anlatılar mevcuttur. Yine ayı ya da büyük dağ kedisine benzer uzun azı dişlere sahip yırtıcı bir hayvan ve arka ayaklarından ayağa kalkmış uzun bir kişi olarak da tanımlanmaktadır. İnsandan ayırt edilemeyen bu varlık daha sonra belli yerlerde hayalet olarak da tanımlanmıştır. Yine bir şamanın bedduasına uğramak ve rüyasında Wendigo'nun çağırdığını görmek bireyi Wendigo'ya dönüştürür. Bunun yanında dediğim gibi insan eti yiyen şahısın da zamanla Wendigo'ya dönüştüğü söylenmektedir. Çeşitli kabileler yaratığa farklı isimler vermiştir. Ancak yalnız gaddarlığıyla bilinen bu korkunç ilkel canavarın tasvirleri farklı şekilde paylaşılmıştır. Ayrıca yine et yiyen veya skinwalkers deri değiştiren olarak da bilinir. Daha çağdaş masallarda genellikle UFO'lar ve diğer havacılık temelli anomaliler ile bağlantılı, yani onlarla beraber o ya da onların görüldüğü yerde onların da, yani Wendigo'ların da görüldüğü söylenmiştir. Bunların bir çeşit uzayda olabileceği ihtimali de olduğu söylenmektedir. Ama nedense mitolojik figür biraz daha ağır basmıştır. Bunlarla beraber onları görülen kısımdaki mide bulandıran derecede keskin ve iğrenç koku tüm Algonquin kabilelerinde yaygın olarak görülür. Bununla beraber insanları taklit etme kapasitesi ve potansiyel güdüleriyle ilgili farklı açıklamalar da mevcuttur. Crane'in yerli Algonquin kabilesi ve Kuzey Obijjiva bölgesinde yaşayan diğer gruplar ve kabileler Wendigo'lardan kaynaklanan psikolojik veya zihinsel bir durumla tanımlanmaktadır. 1960'larda bu bozukluk birçok psikolojik araştırmayı ateşleyen çok sayıda klinik entrikanın da kaynağı oldular. Yerli halk için bu ağırlıklı olarak ormandaki karanlık güçlerden kaynaklanan ruhsal bir hastalıktı. Ancak alternatif olarak bir kişinin ruhu o kişiyi yamyam yapan birine bulaşabilirdi. Özünde neredeyse bir zombi gibi yoğun, akut, yamyamlık dalgaları da kendini göstererek bu zihinsel rahatsızlığa bir nevi altyapı sağlamaktaydı. Buradaki koşul ne kadar uzun sürerse canavar da o kadar fazla insan beyninde kontrol sağlar. Zamanla kişi bir insan gibi neredeyse tanınmaz ve korkunç bir canavara dönüşürdü. Daha sonra ormanda ikamet eder ve oradaki insan eti için bastırılamaz büyük bir açlık duyardı. 1960'larda yapılan bir çalışma pragmatik olarak bu durumun kıtlık ve kronik yalnızlık gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Doktorlar yerli grupların geleneksel yöntemleri yerine modern tıpla bu hastalığı, daha doğrusu hastalık denilen bu şeyi, bu insanları tıpla tedavi etmeye çalıştılar. Daha yeni raporlara ek olarak Amerika'daki ilk kaşifler yaratığı gördüklerine dair notlar aldılar. Cizvit bazı misyonerler 17. yüzyıldan kalma çeşitli karşılaşmaları ve bunlarla alakalı dönüşümleri belgeleyerek not aldılar. 1907'de yerli bir Algonquin kabilesi Algernon Blackwood'da yaratıkla alakalı bir olayı kaydeden kısa bir hikaye yazdı. O sırada Kanada ormanlarında bir av partisindeydi ve yine bu kitap Wendigo başlığını taşımaktaydı. Aynı sırada Kuzeybatı Ontario'daki Craig kabilesinden Jack Fiddler adlı başka bir yerli de canavarla yaşadığı deneyimi bir misyonere anlattı ve Wendigo'yu öldürme konusunda uzman bir avcı olduğunu da iddia etti. Hayatı boyunca 14 kişiyi öldürdüğünü de söyledi. Fiddler
bu ruhani dehşeti yenmesine yardım eden insanüstü yeteneklere sahip bir şaman olduğunu söyleyen yerli bir avcıydı. Ancak marazi bir dönüşle yetkililer Fiddler ve erkek kardeşini bir kadını öldürmekten tutukladı. İkili onun dönüşüm sürecindeki bir Wendigo olduğunu iddia etti. Şaman Jack kaçtı ancak kısa süre sonra ormanda intihar etmiş şekilde bulundu. Abiyi beraat etmesine rağmen serbest bırakılmasından sadece birkaç gün önce o da hapishanedeki bir hastalıktan dolayı ölü bulundu. Algonquin halkından kaynaklanan bu hesaplar büyük ağırlık taşımaktaydı. Misyonerler de toplumların önemli bir konumuna sahipti ve güvenilir bir kaynakları olarak ve bunlara ait notlar çıkartarak tarihsel olarak karşımıza çıktılar. Canavarlar ve mitolojik varlıklarla ilgili birçok şehir efsanesinde olduğu gibi burada da ikinci tip anlatımların ve tanık ifadelerin ötesinde onun varlığına dair derin bir somut kanıt eksikliği var. Bu yaratıkların varlığına ilişkin en zorlayıcı senaryolardan bazıları Skinwalker çiftliğinde geçiyor. Her şeyden önce burası akut veya yoğun paranormal aktivitelerle dolu olan bir alan. Adının ötesinde UFO'lar ve diğer her türlü doğal olmayan tuhaflıklarla sözde düzenli olarak burada karşımıza çıkmakta. National Geographic Channel orada olup bitenleri yakalayan bir realite ve belgesel şovda hazırladı. Fakat bu da ne yazık ki bir kanıt niteliği taşımıyor. Bu çiftlikte sığır sakatlanmalı ve kaybolmalar meydana geldi. 1996'dan beri Terry Sherman ve karısı bu mülkte yaşıyor ve çiftliğin paranormal olaylarla yaşadığına dair ve deneyimlere dair sayısız hikayeleri var. Wendigo ile ilgili teoriler ve potansiyel olarak dünya dışı veya şeytani kökenlerde daha fazla inandıklarını söylüyorlar. Bununla birlikte bu çağdaş temaların ne olduklarını, nereden geldiklerini veya gerçek amaçlarını açıklayan daha geleneksel teorilerinde harmanlandığını görmek yine alışılmadık bir durumda değil. Çağdaş kriptozoolojiye göre efsane bir süredir bir korku hikayesine dönüşmüş. Yani Stephen King'in Hayvan Mezarlığı adlı kitabının film uyarlamasında en son bir korkunç canavar yer alır. Bununla birlikte canavar çeşitli ve diğer multimedya formlarına da bu şekilde gösterilerek ölümsüzleşir. Birkaç yıl önce yine efsaneyi temel olay örgüsü ve noktası olarak oyun mekaniğini olarak benimseyen eleştirmenlerce beğenilen bir oyun çıktı. Bu oyun adı da Until Dawn'dı. Ve eski efsaneyle olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Skinwalker'da bilgiyi, anlatıyı daha iyi uyarlayan ancak biraz evrim geçirmiş olsa da çoğunlukla Algonquin efsanelerindeki kökenlerine sadık kaldı. Yine çeşitli internet forumlarında özellikle bazı önde gelen internet gruplarında Wendigo veya Skinwalker çiftliklerindeki efsaneler gibi bunları da temel bir malzeme olarak gördüler ve Amerika'nın bazı bölgelerinde hatta yaşadığını bildirilen bu olaylara benzer yaşanılan olayları olduğunu bildirilen yerlerdeki insanlar da kaşifler buradaki canavarları, sözde paranormal yaratıkları avlamak için geziler düzenlemekte. Hatta bu platformlarda söylentilerin ötesine bunlarla ilgili herhangi bir kanıt üretmek için bazı yarışmalar bile düzenlendi. Ancak ikna edici bir şey ne yazık ki çıkmadı. Bu arada bazı kullanıcılar mitolojik varlıkları ve bunların görüntülerinin nerede bulduklarını ve bunları nerede gördüklerini söylediklerini iddia ettikleri bazı yerler ve haritalar belgelerde paylaştı. Gerçekliğe bakarsak yaratığın fiziksel kanıtları hala belirsizliğini koruyor. Skinwalker kafatasları, Wendigo rahipleri ve gözüken flankish ayak izleri, bunlar hiçbirisi var olmayabilir. Sadece tanık ifadesi ve ikinci dereceden kanıtlar ortada mevcut. Eski efsanelerden ilham alan zorlayıcı ve ürkütücü bir eğlence figürünün ötesinde bu mitolojik varlık bir efsaneden başka bir şey olmadığına dair bize herhangi bir kanıt sunmuyor. Bununla birlikte Algonquin canavarı o kadar korkunç ki
Wendigo zaman içerisinde evrim geçirmiş ve günümüzdeki maceralarını da yine yürüyüşçülerin ve avcılarla ilgili çekici temel bir efsane olarak kendini göstermekte. Yani ormanda kaybolan yürüyüşçüler, gezginler ya da avcılar, daha doğrusu hiç iz bulunmadan kaybolan avcıların yine bununla beraber özdeşleştirildiği gibi bir durum söz konusu. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz burada bitiyor. Beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, yine bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.